Ben doçent doktor Keremcan Yılmaz. Kardiyolojide aslında her konuyla ilgilenmekle beraber özellikle ritim bozuklukları, elektrofizyolojik çalışma, ablasyon ve kalp pilleriyle özellikle ilgileniyorum. Biraz sırayla gideyim. Önce ritim bozukluklarından bahsedelim isterseniz. Ritim bozukluğu kısaca kalbin çok yavaş, çok hızlı veya düzensiz atımı şeklinde özetlenebilir. Bu hastada genellikle çarpıntı şeklinde ifade ediyor hastalar bunu ama nefes darlığı, göğüs ağrısı, baş dönmesi, bayılma, bayılır gibi olma gibi şikayetler de olabiliyor. Hastalar bize geldiğinde öncelikle çarpıntı sırasında kalp graflerinin olup olmadığını soruyoruz. Çünkü bu bizim için en değerli veri. Eğer yoksa o anda kalp grafisi çekiyoruz. Bizim tanımlayabildiğimiz bir şey varsa ritim bozukluğu onu hastayla paylaşıyoruz. Bu her zaman tanım bu kadar basit konamayabiliyor. Bazı ritim bozuklukları haftada bir, ayda bir ya da yılda bir iki kez olabiliyor. Bunlara tanı koymak gerçekten çok zor. Bizim Holter dediğimiz kalp ritim takibi yapan 24 ya da 48 saat hastanın üzerinde takılı kalabilen cihazlarımız var. Bu cihazları hastaya takıyoruz ve 24-48 saat içinde herhangi bir ritim bozukluğu olursa, hastanın da şikayeti olursa bunu bu şekilde yakalayabiliyoruz. Bazen olay kaydedici dediğimiz daha uzun süre kayıt alabilen, hastanın gene üstünde bir hafta 10 gün kalabilen ve ritim bozukluğu hasta çarpıntı hissettiğinde bir butonu var. Cihazın butonuna basıyor ve cihaz ilk 1 dakikayla son 1 dakika arasındaki kaydı alıyor. Bu şekilde tanı koyabiliyoruz. Bu şekilde tanı koyamadığımız ancak çok sık çarpıntı tarifleyen hastalarda da elektrofizyolojik çalışma dediğimiz kalpte ritim bozukluğunun olup olmadığını araştırdığımız bir çalışma yapıyoruz. Bu anjiyografi laboratuvarında yapılıyor. Anjiyo ile çok alakası olmayan bir işlem aslında. Ritim bozukluğu çok geniş bir yelpaze. Hem kalbin kulakçığından hem kalbin karıncığından kaynaklanabiliyor. Genellikle kalp kulakçığından kaynaklanan ritim bozuklukları ölümcül değil. Kalp karıncığından kaynaklanan ritim bozuklukları ölümcül olabiliyor. Yaşlı grup, kalp krizi geçirmiş grup ya da ciddi kalp yetmezliği olan grup tabii ki daha riskli grup. Bunun haricinde genç olup doğuştan bazı ritim bozuklukları var, genetik ritim bozuklukları. Ailesinde ani kalp ölümü yaşamış ya da daha önceden şok pili takılmış olan, daha ciddi genetik aritmik sendromu olan hastalara da farklı yaklaşıyoruz. Tabii ki bu bütün yaş gruplarında aslında ciddi ritim bozukluklarının olabileceğini gösteren bir şey aynı zamanda. Hastadan hastaya göre karar veriyoruz. Elektrofizyolojik çalışmada kalbin kabaca kablolarına bakıyoruz. Yani elektriksel sistemine bakıyoruz. Burada herhangi bir kaçak var mı, kısa devre var mı bunu kontrol ediyoruz. Eğer kısa devre varsa ve bu kısa devre hastada gerçekten ritim bozukluğuna neden oluyorsa o zaman o noktaya işte özel kateterler yardımıyla ucu ısıtmalı ya da soğutmalı kateterler var. Özel kateterler yardımıyla o bölgeye gidip o bölgeyi ortadan kaldırıyoruz ve hasta bu ritim bozukluğundan kurtulmuş oluyor. Yalnız şöyle bir durum var, her ritim bozukluğundaki yakma ya da dondurma başarısı aynı değil maalesef. Bazı ritim bozukluklarında yakma başarı oranı %95'lerin üzerindeyken bu bazı ritim bozukluklarında %60'da kalabiliyor. Onun için her hastaya hasta özelinde hem tıbbi tedavi yani ilaç tedavisi hem de elektrofizyolojik çalışma ve bu ablasyon dediğimiz yakma tedavisini öneriyoruz. Ablasyon çeşitli ritim bozukluklarında çeşitli tipte ablasyonlar yapılabiliyor. Bizim basit kateter ablasyon dediğimiz, konvansiyonel yöntem dediğimiz ablasyonda hasta sadece bir gece yatıyor. Çoğunda zaten bir gece yatıyor. Basit ritim bozukluğu olmayan durumlarda, kompleks ritim bozukluklarında 3 boyutlu ablasyon ya da balonla dondurma yöntemi yapılabiliyor. Bu durumda da hasta gene bir gece kalıyor ama bu işlemlerin süresi 1,5 saati bulabiliyor. Duruma göre bazen hastadan hastaya dediğim gibi değişebilmekle beraber ortalama 1-1,5 saat, bazen 2 saat, 3 saati bulan işlemler de olabiliyor. Hasta genelde sedatize ediliyor, bir şekilde hafif uyutulabiliyor. Zaten kasıktan girdiğimiz için kasık bölgesi uyuşturuluyor. Hasta o açıdan bir acı hissetmiyor. İşlem süresince sırt üstü yatıyor anjiyo masasında. İşlem sonrasında da 1-2 saat sonra hemen ayağa kaldırabiliyoruz. Bazı durumlar önemli. Özellikle bizim atrial fibrilasyon dediğimiz hastayı direkt öldürmeyen ancak çok yüksek kalp hızlarıyla beraber kalp içinde pıhtı oluşturup beyne attıran yani hastaya felç inme geçirttiren ve aynı zamanda kalp yetmezliğine neden olan
atrial fibrilasyon özellikle 75 yaş üstünde, yaşlı hasta grubunda daha sıklıkla gözüküyor. %20'lere kadar çıkıyor bu oran. Onun için çarpıntı hisseden her hastanın en azından bir kere elektrokardiyografi çekilmiş olması lazım. Yani bir kardiyoloji muayenesinden geçip risk faktörlerinin değerlendirilip, çünkü ileride gerçekten hoş olmayacak, işte bir kan sulandırıcıyla hayatı kurtarılabilecekken kan sulandırıcıyı kullanmadığı için felç geçiren, inme geçiren hastalar oluyor. Bu açıdan önemli. Yani hasta 40 yaşında da olabilir, 20 yaşında da olabilir. Doğumsal bir kalp problemi de olabilir o hastanın. Onun için hiç gitmediyse kardiyolojiye en azından bir kere EKG'sinin görülüp, ekosunun yapılıp kardiyolojiye muayene olmasını öneririm. Ablasyon, elektrofizyolojik çalışmadan sonra bu bazı hastalarda da mesela ritim düşüklüğü oluyor. Yani kalp hızı az, 35-40'larda seyrediyor. Veya hastanın ritmi 50-60 oluyor ama hasta yol yürüdüğünde kalbi hızlanmıyor. Normalde biz yol yürüdüğümüzde, merdiven çıktığımızda kalbimiz bize destek verir, hızlanır. Bazı hastalarda bu hızlanma mekanizması yavaşlıyor, ortadan kalkıyor. O hastalar zaten yol yürümekte, merdiven çıkmakta zorlanıyor. O hastalara ritim pilleri takıyoruz. İki tip pil var aslında. Ben şöyle göstermek isterim. Şu sol elimdeki küçük olan ritim pili, sağ elimde kalın ve geniş olan da şok pili. Ritim pilleri bu zayıf nabız olan hastalarda, 35-40 ya da nabzı hızlanmayan hastalarda taktığımız bir kalp pili çeşidi. Bu pili taktıktan sonra sol köprücük kemiğinin altında, gene lokal anesteziyle yapıyoruz bu işlemi. Sol köprücük kemiğinin altından uyuşturup oradan bir ya da iki kablo, tercihe göre bazı hastalarda 3 kablo takarak kalbin içine cihazın ucuna bağlıyoruz ve bu kalp uyarımını sağlıyor. Belli bir merdiven çıktığında, yokuş yürüdüğünde hasta, pil hastanın merdiven çıktığını anlıyor ve ona göre nabzı hızlandırıyor ve bu hastalar günlük hayatlarını hiçbir şeyleri yokmuş gibi idame ettirebiliyorlar. Şok pillerinin ise görevi tamamen farklı. Şok pilleri genelde bu daha önceden bahsettiğim ailesel genetik kalp durdurucu, ciddi ritim bozukluğu yapıcı sendromu olan hastalar, kalp yetmezliği, ileri derecede kalp yetmezliği olan hastalar, daha önceden ani ölüm yaşayıp kurtulmuş olan hastalar genelde ciddi ritim bozukluğundan ani ölüm yaşıyorlar ve bu hastalara o şok pillerinden takıyoruz. Bu şok pilleri devamlı hastanın ritmini monitörize ediyor. Yani izliyor. Uyurken, banyodayken, mutfaktayken devamlı kalp ritmini izliyor. Ve kalpte ani bir durma ya da ciddi bir ritim bozukluğu meydana geldiğinde pil bunu anlıyor ve devreye girip hastanın hayatını kurtarıyor. Yani hayat kurtarıcı cihazlar bunlar, şok cihazları. Bu açıdan önemli. Hastanın sigortası bir nevi. Hastaya herhangi bir şey olduğunda aynı bu filmlerde dışarıdan şok veren cihazlar gibi biz içeri takıyoruz o cihazı ve cihaz bunu anlayıp hastanın ritim bozukluğu olduğunu anlıyor ve devreye giriyor. Bir de 3 kablolu şok pilleri var. Bu şok pilleri de özel durumlarda, bazı işte EKG'sinde sol dal bloğu olan kalp yetmezliği hastalarında takıyoruz ve bu pil hem şok özelliği var hem de kalbi iyileştirici özelliği de var. Yani kalp %20'lerde çalışırken kalbe de faydası oluyor ve bu cihazın %30'lara, 35'lere, bazen %35'in de üzerine çıkartabiliyor ve hasta hayatını daha konforlu yaşayabiliyor. Bu açıdan da önemli. Çok nadiren kalp pillerine pil yerinde hematom dediğimiz kan toplanması ya da giriş yerinde bazı problemler olabiliyor. Yani pilli kabul etmeme gibi bir durum çok olmuyor ama çok nadiren bu piller genelde titanyumdan yapılıyor. Ona alerjisi olan hasta olursa o zaman bazı sıkıntılar olabiliyor. Ona yönelik de bazı çareler var. Artık kablosuz bazı şok pilleri geliştirildi. Ya da işte içeriye çok toplar damağı girişi yapılmadan piller takılabiliyor. Bazı özel durumlarda özel şeyler deneyebiliyoruz. Ya da bu pilleri koyabileceğimiz zarf tarzında bazı yamalı peşler var. Onların içine koyup onu gömebiliyoruz gene kasın içine. Bu tip yöntemler kullanabiliyoruz ama o yani pili kabul etmeme gibi bir durum çok nadir yaşanan bir durum. Eskiden kalp pilleri MR uyumlu değildi. Kalp pili taktığımız hastalar MR'a giremiyordu. Son 5 yıldır, 4-5 yıldır takılan çoğu cihaz MR uyumlu. Dolayısıyla hastalar ilk 1,5 aylık dönemi geçirdikten sonra artık rahatlıkla MR'a da girebiliyorlar bu cihazlarla. Ona da herhangi bir engel teşkil etmiyor. Sadece ilk 1,5 ay kolunu 90 dereceden yukarı kaldırmamasını istiyoruz kabloların yerinden oynamaması için. Yarı yarı iyileştikten sonra dikişler zaten 10 gün 14 gün sonra alınıyor. Orası enfeksiyon kapmaması açısından su değmemesi gerekiyor. Banyo yaparken dikkatli olacak. 1,5 aydan sonra
hiçbir kısıtlama olmadan hayatına devam edebiliyor. Ritim pilleri yaklaşık 6 ila 10 yıl batarya devam ediyor. Şok pilleri, eğer şok pilini hiç kullanmazsa hasta 10 ila 12 yıl civarı şok pillerinin bataryaları gidebiliyor. Batarya bitince sadece batarya kısmını değiştiriyoruz. İlk taktığımız kablolar yerinde kalıyor. Biz gene ufak bir kesiyle aynı yerden cihazı çıkartıp yeni bataryayı yerine takıyoruz. Böylece her 10 yılda bir, yaklaşık olarak döngüsel 8-10 yılda bir o bataryayı değiştiriyoruz. Hastaların yaşları kaç olursa olsun, eğer daha önceden kardiyoloji uzmanına gözükmedilerse veya çok ufak, kendilerini çok önemsemeyeceği çarpıntı, nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi şikayetleri varsa, özellikle yaşları kaç olursa olsun mutlaka kardiyoloji muayenesini bir kez yaptırmalarını öneririm.